Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi dün FED'den 75 bas puanlık bir faiz artışı geldi. Tutanaklarda son derece güvercin bir FED gördük. Dolayısıyla ilk faiz artışından sonra güzel alımlar gelmişti. Özellikle gümüşte 20 doların üstüne doğru bir hareket gördük. Altında da 1670'lere doğru bir yükseliş görmüştük. Fakat dün de uyardığım gibi Powell'ın basın toplantısıyla birlikte her şey tersine döndü ve çok sert satışlar görmeye başladık. Tabii bu satışlar nereye kadar devam edecek? Bunu da grafiklerden destek direnç bölgelerimizi kontrol ederek öngörmeye çalışacağız. Şu an gümüşün ulaştığı seviye oldukça önemli bir bölge. Hatırlarsanız şurada bir patern oluşumundan bahsetmiştik ve yukarıda %61.8 seviyesinin de geçtiği 20.1988 direncimiz kırılmadığı takdirde tekrar bu paternin dibine doğru bir satış sürecinin yaşanabileceğini söylemiştik. Şu an için bu süreci takip ediyoruz ve bu bölgeden destek bulacak mıyız? Bu çok önemli olacak bugün için. Burada da aslında şu gri alanı takip ediyoruz. 19-29, 19-12 destek bölgesi. 19-12 altında kalıcı olduğu takdirde öncelikle aşağıda şu C dalgasının da sonlandığı destek bölgesi 18-79 önemli bir destek bölgemiz olacak. Aksi takdirde bakın şu dipte oluşan aşırılık gibi bir aşırılık da burada görüp tekrar bir dönüş de takip ediyor olabiliriz. Dolayısıyla bugün için şu desteğin çalışıp çalışmadığını takip edeceğiz. Sonrasında da eğer kırılacak olursa 18.79'lara doğru satışların derinleştiğini görürüz. Yalnız buradaki paternde şöyle bir sıkıntı da var. Eğer bu bölge kırılacak olursa şu yükseklik kadar satışların derinleşmesi gerçekleşebilir. Bu da aşağıda 18.20'lere doğru satışların derinleşeceği bir süreci bize gösteriyor olacak. Yalnız tabii öncelikle bir 18.79 desteğimiz çalışacak mı? Bunu takip edeceğiz. Eğer bu bölge destek olarak çalışacak olursa zaten tekrar buradan dönüşler görülecek. Ancak yükselişlerin başladığını söyleyebilmemiz için de yukarıda 19.45-19.40 direncimiz var. Bakın şu son düşüşte tepkinin geldiği ve direnç olarak çalışan bölge. 19.45 üstü hareketler yükselişleri, aşağıda da 18.79 altındaki hareketler 18.20'lere doğru satışların derinleştiği bir süreci gösterecek. Dolayısıyla kısa vadeli trade edenlerin şu aralığı takip etmesi çok önemli olacak. Bu bölgenin altındaki kapanışlar, hareketler, açığa satışı yukarıda 19.45 üstü kapanışlarda alımı gerektiren bir süreci takip ediyoruz şu an için. Şimdi buradan hızlıca bir ons altına geçelim. Ons altında yükselişler zayıf kaldı demiştik. Dolayısıyla satışların da son derece güçlü geldiğini görüyoruz. Bakın gümüşteki şu C dalgasından bahsetmiştik. Burada yükselen dipler gümüş yaparken altında düşen dipleri takip ediyoruz. Dolayısıyla burada bir önceki dibine kadar satışların derinleşmesi normal karşılanacaktır. Burada da önemli gördüğüm destek bölgemiz bir önceki dibi oluşturan 1621-1617. Bakın burada daha da geçmişten gelen bir dip bölgemiz daha var. 1614. Dolayısıyla burada şu gri alanda 1621-1614 aralığında bir üçlü dip yapacak mı? Bunu takip ediyor olacağız. 1614'ün kırılımı da satışların derinleştiği bir süreci bize gösteriyor olacak. Bugün için yukarıda da kritik olacak, önemli olacak direnç bölgemizi de bir belirleyelim. Bakın şu tepenin oluştuğu alan 1641-1638 önemli direnç bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişler için yukarıda 1641'in kırılması önemli olacaktır. Buradan bir altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş rasyosunda aslında oldukça güzel düşüşler gelmişti ve şurada 84-10 altında hareketler görmeye başlamıştık. Fakat dünkü Powell konuşmasıyla birlikte, açıklamalarıyla birlikte şu yükselişi tekrar takip ettik. Burada da hatırlarsanız %61.8, 84-64, yukarıda da 85-77 şu gri alanın önemli olacağını konuşmuştuk. Şu an için bu gri alana tekrar geri dönmüş durumdayız. Burada da 85-77 üstünde kalıcı oluyor muyuz yoksa tekrar 84-64 altına geri dönüyor muyuz? Bunu takip ediyor olacağız. Yukarıda 85-77'nin kırılması altın ve gümüşte satışların bir miktar daha derinleşeceğini bize gösterir. 84-64 kırılacak olursa da altın ve gümüşün gene desteklerini çalıştırıp yükselişe geçtiği bir süreci bize gösteriyor olacak. Şimdi buradan hızlıca bir platine bakalım. Platinde de hatırlarsanız şu %50 seviyesi önemli olacak demiştik. 920 bir önceki dibi bu bölgede oluştu ve yükselişleri başlatmıştı. Tekrar bu bölgeye geri dönmüş durumdayız. Şu an için
için 923-920 destek olarak çalışacak mı? Yoksa burayı kırıp bunun da altında bakın %61.8 seviyesi 910 var demiştik. Bu bölgeye doğru bugün için satışlar devam edecek mi? Bunu takip ediyor olacağız. Buradan hızlıca bir gramların grafiklerine de bir bakalım. Ancak hafta sonu gram yatırımcısı için bazı videolar hazırlama planım var. Örneğin işlem stratejilerimiz nasıl olmalı gramlarda? Portföyümüzün ne kadarını gramlara ayırmamız lazım? Çok fazla kafa karışıklığı olduğunu görüyorum. Tabii fiyatlar düşerken de bunu panik de destekliyor. Dolar Türk lirasının da sabit durmasından dolayı gram yatırımcısı bu aralar biraz sıkıntılı. Bununla ilgili detaylı bir video hazırlayacağım. Hatta bir enflasyonu konuştuğumuz ayrı bir video hazırlayacağım. Neden altın ve gümüşte yükselişler gelmeli? Bunların detaylı analizlerini yaptığım birkaç video planlıyorum. Hafta sonu da bu videoları hazırlamaya başlayacağım. Şimdi gram altına bakacak olursak şu destek bölgemizden bahsediyorduk. 978-974. Onslara gelen satışlardan dolayı şu an için bu bölgenin kırılmakta olduğunu görüyoruz. Burada da takip edeceğimiz bir sonraki destek bölgemiz 962-959 bölgesi. Bu bölge önümüzdeki günlerde önemli olacak. Yukarıda da tekrar 980 üstü hareketler yükselişleri gelebileceği bir süreci bize gösteriyor olacak. Gram gümüşe geçersek, gram gümüşte de şu gri alanı takip ediyorduk. 11.75-11.47. Dün bu 11.75 üstünde hareketler görmeye başlamıştık ki gene Powell konuşmalarıyla onslara gelen satışlar tekrar gram gümüşünde satışlara dönmesine neden oldu. 11.47 altında kalıcı oluyor muyuz? Bunu takip ediyor olacağız. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.